NASA'nın en büyük günüydü ama o sabah bir mühendis ağlıyordu. Neden? 28 Ocak 1986 Florida. -2 derece. Ve o mühendis bir gece önce hiç uyumamıştı. Çünkü bir şey biliyordu, kimsenin duymak istemediği bir şey. Ve dinlemediler. Birkaç saat sonra Challenger fırlatıldı. 73 saniye geçti ve her şey bitti. Peki o mühendis kim? Neden ağladı? Ne biliyordu? Ve neden kimse dinlemedi? Bu soruların cevabı çok daha karanlık. Şimdi sana 1986'nın en karanlık hikayesini anlatacağım. Baştan her şeyi. Bu hikayeyi araştırırken bir şey aklımdan çıkmadı. O mühendis bağırdı saatlerce. Kimse duymak istemedi. Ve hayatının geri kalanında kendisini hiç affetmedi. Neden duymak istemediler? Bu soruyu kafana tak. 1981 NASA uzay mekiği programını başlattı. Tarihin en büyük uzay projesiydi. Amerikalılar için bir gurur sembolü. Her fırlatma canlı yayınlanıyordu. Milyonlar izliyordu. Challenger bu programın 10. uçuşuydu. Daha önce 9 başarılı uçuş yapmıştı. Her şey yolundaydı ya da öyle görünüyordu. Bu uçuşun özel bir yanı vardı. Tarihte ilk kez bir sivil uzaya gidiyordu. Bir öğretmen, Krista McAuliffe. Amerika ona bayılmıştı. Herkesin favorisiydi. Öğrencileri sınıflarında televizyon başında bekliyordu. Ama NASA'nın içinde bir sorun birikiyordu. O-ring, küçük bir kauçuk conta. Roketin eklemlerini sızdırmaz tutan bu halka soğukta sertleşiyordu ve sertleşince tutmuyordu. Mühendisler bunu biliyordu. 1977'den beri biliyorlardı ve söylüyorlardı tekrar tekrar. Ama NASA'nın baskısı vardı. Fırlatma takvimi gerideydi, politik baskı vardı ve her seferinde sorun ertelendi. Buna bir isim verildi sonradan. Sapmanın normalleşmesi. Yani bir sorun tekrar tekrar olur ama felaket gelmezse insanlar tamam bu normal demeye başlar ve sorun görünmez olur. Challenger için de böyle oldu. O ring sorunu 9 uçuşta da vardı ama felaket gelmemişti. Dolayısıyla tamam denildi. Hayatta da böyle olur, işte de, her yerde. Sorun var ama felaket gelmemiş, o yüzden herkes olur diyor. Ta ki felaket gelene kadar. Ve 28 Ocak 1986 gecesi felaket geldi. 27 Ocak 1986 gece. Florida'da dondurucu soğuk vardı. Fırlatma ertesi sabah planlanmıştı ve Morton Tokal'ın mühendisleri toplantıya oturdu. Roger Buvatzole ve Bob Eberling konuştu. Saatler boyu anlattılar. Soğukta, O-ring çalışmaz, conta tutmaz, yakıt sızar, fırlatmayın. NASA'nın yöneticisi Larry Malloy itiraz etti. Bunu kanıtlayamazsınız, belirsiz veriyi. Ne zaman güvenli olacak? -0 derecede mi? Mühendisler cevap veremedi. Kanıtlamak çok zordu. Sonra bir yönetici dedi ki, mühendis gibi düşünmeyi bırakın, yönetici gibi düşünün. Bu tek cümle tarihin en utanç verici cümlelerinden biri. Tokol'un yöneticileri mühendisleri geçersiz kıldı. Mühendisler toplantıdan çıkarıldı. Sadece yöneticiler kaldı ve karar verildi. Fırlatılacak. Bob Eberling o gece evine döndü. Karısına dedi ki, yarın Challenger patlayacak. Bir daha uyuyamadı. Sabahı bekledi. Korkarak. Mühendis gibi düşünmeyi bırakın. Bu cümleyi düşün. Yani doğruyu değil, işe yarayanı söyle. Güvenliği değil, takvimi düşün. Bu cümle 7 insanın hayatına mal oldu. Ve sabah oldu. 28 Ocak 1986 saat 11.38. Florida, Cape Canaveral. Hava dondurucu soğuktu. -2 derece. Kalabalık heyecanla bekliyordu. Okullar televizyon başındaydı. Krista McAuliffe'in öğrencileri izliyordu. Öğretmenleri uzaya gidiyordu. Ne mutlu bir gündü. Challenger fırlatıldı. Roket yükseldi. Kalabalık bağırdı. Her şey normaldi. 52. saniye. Sağ roketten bir duman çıktı. Ufak, görünmez gibi. Ama O-ring tutmamıştı. 73. saniye. Pilot Michael Smith konuştu. Oh. 2 kelime. Son 2 kelime. Challenger parçalara ayrıldı. Canlı yayında milyonların göz önünde. Sınıflardaki çocuklar izledi. Krista'nın ailesi izledi. Herkes izledi. Ve o sabah ağlayan mühendis televizyonun başında izliyordu. Haklıydı. Ama haklı olmak hiçbir şeyi geri getirmiyordu. 73 saniye. Ben her izlediğimde donuyorum. 7 insan canlı yayında ve biri bir gece önce bağırmıştı. Kimse duymak istemedi. Bu nasıl büyük? Soruşturma başladı. Rogers Komisyonu kuruldu ve gerçekler ortaya çıkmaya başladı. Fizikçi Richard Feynman komisyondaydı. Toplantıda bir bardak buz dolu suya O-ring parçası attı. Bekledi. Birkaç dakika sonra çıkardı.
O ring sertleşmişti. Elastikiyetini kaybetmişti. İşte bu. Sonra ortaya çıktı. NASA yöneticileri mühendislerin uyarılarından haberdardı. Tokol'un yöneticileri de haberdardı. Herkes biliyordu ve herkes tamam demişti. Peki cezalar ne oldu? NASA yeniden yapılandırıldı. Bazı yöneticiler görevden alındı ama kimse yargılanmadı. Kimse hapis cezası almadı. 7 astronot gitti. Mühendisler haklıydı. Kimse hesap vermedi. Bu gerçek. Feynman'ın o deneyi beni çok aşırı şekilde etkiledi. Bardak, buz ve küçük bir parça. NASA'nın milyarlarca dolarlık sisteminin zayıf noktasını böyle anlattı. Basitçe, net olarak. Ama asıl hikaye Feynman değil. Asıl hikaye başka biri. Roger Bavagioli gece boyunca bağırmıştı. Fırlatmayın demişti. Kimse dinlemedi. Patlama olunca hayatı değişti. Tanıklık etti. Her şeyi anlattı. Şirketi onu dışladı. Arkadaşlar uzaklaştı. Sağlığı bozuldu. Yıllarca travma geçirdi. Ama susmadı. Bob Eberling o gece karısına patlayacak demişti. Patlayınca hayatının geri kalanında kendini affetmedi. 30 yıl boyunca. Ölmeden önce NPR'a konuştu. Dedi ki, Tanrı neden bu işi bana verdi? Ben kaybedendim. NPR'ın dinleyicileri ona yazdı. Binlerce mektup. Haklıydın dediler. Kaybeden sen değildin. Bob Eberling o mektupları okuyunca ağladı. Ve ilk kez nefesi alabildi. Birkaç hafta sonra öldü. 89 yaşında. Bu hikaye bir uzay kazası değil. Bu bir vicdan hikayesi. Doğruyu söylemek bazen yetmez ama söylememek daha ağır. Bob Eberling'in o sözler aklımdan çıkmıyor. Tanrı neden bana bu işi verdi? Ben kaybedendim. Ama kaybeden o değildi. Kaybeden sistemi kuranlar, baskı yapanlar, susmayı seçenlerdi. Bavagioli ve Eberling doğruyu söyledi. Bu yetmedi ama tarihe geçti. Ve bu hikayeyi bilmemiz belki bir gün bir yerde bir fark yaratır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki hafta görüşmek üzere.